hava üstünlüğü konusunda Eurofighter kesin üstün. Kızılötesi radar tarafından, sensör tarafından yakalanma şansı yok. Eurofighter'la yüksek irtifada derin harekat yaparken yüksek bir manevra yeteneği, bir köprü görevi görecek Eurofighter'lar. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Fırat Çelik. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar hocamız ile beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fırat. Bugün Türkiye'nin yeni savaş uçağı Eurofighter Typhoon'u konuşacağız hocam. Türkiye neden Eurofighter'ı aldı? Uçağın özellikleri neler? Eurofighter'da hangi silahlar var? Üstün teknolojik özellikleri neler? Ayrıca F-16 ve Rafale savaş uçakları ile karşılaştırırsak Eurofighter'ı bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bunları sizlere görseller üzerinden tek tek anlatacağız. Ama videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. GZT ailesi olarak 3 milyon aboneye doğru ilerliyoruz hocam. Seyircilerimizden de ricamız kanala abone olup beğenip yorum yapmaları. Evet, yani çok güzel ve teknik güncel konuları aktarıyoruz GZT kanalımızdan. Abone olmayı unutmayınız efendim. Hocam vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Türkiye neden Eurofighter Typhoon savaş uçağını alıyor? Şimdi Fırat, havada üstünlük sağlamak çok önemli. Artık bütün muharebeler havanın gücüne dayalı. Hava yetenekleriniz yüksekse karadaki ve denizdeki muharebeleri kazanma şansınız çok artıyor. Neden? Çünkü artık hava kuvvetleri, hava savunma kuvvetleri gibi ciddi olarak bu tür yeteneklerinizi arttırdığınızda karadan çok rahat ilerlersiniz. Denizde çok emniyetli bir şekilde harekat icra edersiniz ve deniz kontrolünü sağlarsınız. Onun için biz neden Eurofighter'a ihtiyaç duyduk? İhtiyaç kelimesini ben kullanmak durumundayım. Çünkü gerçekten ihtiyaç duyduk. Bunlardan bir tanesi, bakın, stratejik ihtiyaçlar. Stratejik ihtiyaçlar çok önemli. İkincisi güç dengesi önemli. Güç dengesini sağlamamız gerekiyor mutlaka. Bir de operasyonel takvim var. Operasyonel takvim de şu anda çalışıyor. Tabii bunun için bu nedenleri böyle sistemik olarak organize edersek, kategorize edersek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Mesela bir tanesini söyleyelim. F-35 süreci. En önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. F-35 süreciyle ilgili yaşanılan olumsuz bir takım gelişmeler bizim nasıl söyleyelim, yeni nesil, 4,5 nesil daha doğrusu uçağa ihtiyacımızın olduğunu göstergesidir. İkincisi güç dengesi konusu var. Nerede güç dengesi? Adalar Denizi'nde. Adalar Denizi'nde güç dengesini kurmamız lazım. Artı başka nerede? Akdeniz'de. Hatta direkt söyleyelim, Doğu Akdeniz'de. Şu iki lokasyonda güç dengesini sağlamamız gerekiyor. Neden Adalar Denizi diyorum? Çünkü Adalar Denizi'nde bizim Yunanistan'la aramızda bir takım Yunanistan'dan kaynaklı sorunlar var. Dolayısıyla onların bertaraf etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Yunanistan da NATO üyesi, Türkiye de NATO üyesi. Fakat iki NATO üyesi ülke Adalar Denizi lokasyonunda, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya kalıyor sıklıkla. Ve gittiler, Yunanistan biliyorsunuz, Fransa'yla ikili işbirliği anlaşması yapıldı, savunma anlaşması yapıldı. Rafale uçaklarını aldılar. Amerika'dan F-35 uçaklarını aldılar. F-16 zaten ellerinde var. Dolayısıyla bu yeteneklerini hava kuvvetleri envanterine kattığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu dengeyi kurması zaruret halinde gördü. Dolayısıyla bizim Yunanistan'la olan problemlerimizden kaynaklı bir güç dengesini sağlama ihtiyacımız var. Bir de tabii bakın köprü vazifesi görecek. Köprü ne demek? Hatta şuraya yazalım. Köprü uçağı diyoruz bu tür uçaklara biz. Neden? Çünkü bakın burada F-16'lar var. F-16'lar var. Burada Kaan var diyelim. Burada bir köprü var. Ya da yok. Eğer köprü yoksa F-16'larla F-Kaanlar arasındaki irtibatı kuramazsınız. Ama burada bir köprüye ihtiyacımız var. Kaan'a ulaşmak için onu da Eurofighter'larla halletmemiz gerekiyor. Demek ki bir köprü görevi görecek Eurofighter'lar. Bu şu demektir. Kaan uçağımız 2030'lu yılların ilk yarısında ve ikinci yarısında envantere geçmezden önce bu Eurofighter'ları biz envantere alarak mutlaka bir köprü işini halletmemiz lazım. Tedarik çeşitliliği çok önemli. Tedarik. Dolayısıyla tedarik çeşitliliği ne demek? Şu demek. Viper'lar var. Block 70 F-16. Onun alım süreçlerinde de ciddi problemler yaşıyoruz.
Ya da F-16'ya doğrudan, F-4'e doğrudan bağımlı. Bu kime ait? Lockheed Martin, yani Amerikan menşeli uçaklar. Bu tür Amerikan menşeli uçaklara bağımlı halden kurtulmak için bizim Eurofighter'a ihtiyacımız var. Kim bunlar? Hem de Avrupa Birliği ile ya da Avrupa ile ilgili en azından aradaki savunma entegrasyonunu da sağlamamız açısından da çok büyük katkı sağlayacak. İşte bunun içerisinde kim var? Hemen söyleyeyim. İngiltere var burada. Bu konsorsiyum içerisinde İngiltere var, Almanya var, İspanya var. Başka kim var? Onu da hemen söyleyelim. İtalya var. 4 tane Avrupa ülkesi. İngiltere Avrupa Birliği değil ama Avrupa ülkesi. 4 tane Avrupa ülkesi diyelim artık kıtasal anlamda. Bunlarla müştereken Eurofighter konusuna girmiş olduk. Çok büyük fayda sağlıyor. Nereden alacağız bu uçakları biz? Katar'dan 12 tane alacağız. Umman'dan 12 tane alacağız. İngiltere'den 20 tane alacağız. Toplam 44 uçak Eurofighter envanterimize 2030'a yaklaşmadan girecek. Sıfır olan, İngiltere'den gelecek olan 20 tane uçak. Bunların hepsi biliyorsunuz Tranche 4 dediğimiz modeller. Yani en son model. Bu modeller Tranche 4. Dolayısıyla son üretilen Eurofighter'lar. Onun için envantere katkı sağladıktan sonra biraz önce ifade ettiğim faydaları silahlı kuvvetlerimiz elde etmiş olacaklar. Şimdi Eurofighter'ın çeşitli özellikleri var, üstün özellikleri var. Onları şöyle hemen ifade edelim. Bir kere 2.0 Mach hız. Çok önemli bir hız bu. Muadillerinden hemen hemen en iyi diyelim. Muadiller içerisinde en iyi olduğunu söyleyelim. 2900 kilometrelik bir sahası var, menzili var daha doğrusu. 65.000 fit biliyorsunuz irtifa var. Bu 20.000 kilometre, 20.000 metre demektir. Dolayısıyla çok yüksek bir irtifada rahatlıkla sefer yapabiliyor ya da servis tavanı yapabiliyor. Bir de tabii art yakıcı konusu var burada. Şöyle söyleyelim. Süper Cruise özelliği. Art yakıcısını açmadan Super Cruise özelliğiyle, yani uçma yeteneği var. O şöyle bir avantaj sağlıyor. Art yakıcı açılmadan herhangi bir kızılötesi radar tarafından, sensör tarafından yakalanma şansı yok. Diğerlerinde bu olmayacak. Biraz sonra ifade edeceğiz. Hocam Eurofighter'da delta kanat yapısı görüyoruz. Bunun avantajı var mı? Şimdi delta kanatlar, şu bahsettiğimiz kanatlar şunlar. Üçgen kanat. Bir de kanart dediğimiz iki tane daha ön kısımda kokpite yakın kanartlar var. Şöyle yazalım şuraya. Delta kanatlarının aslında uçağı ve kanartların uçağa sağladığı en önemli konu manevra yeteneği. Yüksek bir manevra yeteneği kazandırabiliyor. Yukarıya doğru 65.000 fite çıktığında kararlı uçuş sağlayabiliyor. Yani pilot rahatlıkla başka fonksiyonlarla ilgilenirken düşük hızda, yüksek irtifada kararlı uçuş sağlayabiliyor. Dolayısıyla pilota da biraz inisiyatif kazandırmış oluyor. Ve it dalışı dediğimiz hava muharebelerinde pilota çok önemli ani iniş, ani çıkış, ani sağ sol kanat kırmalar şeklinde avantaj sağlıyor. Dolayısıyla karşı taraftan bir uçakla karşılaştığında, herhangi bir uçakla karşılaştığında havada aynı irtifada da olsa çok ani kanat kırmalar, çok ani inişler ve çıkışlar sağlayabiliyor. Bu da it dalışında yüksek bir yetenek demektir. Hava muharebelerinden mutlak galip gelmek demektir. Bir taraftan da tabii üçgen kanatlar, kanatların haricinde üçgen kanatlar silah taşıma kapasitesini de arttırıyor. O yüzden bu tür yeteneklerde üçgen kanat, aslında elmas kanat da deniyor bu tür şeylere. Tam elmas değil de o 6. nesil uçaklarda görülebilir o. Ona benzer bir kanat sistemi var. Dolayısıyla çok önemli bir avantaj sağlamış oluyor uçağa. En azından bir de o etkiyi söyledik. Super Cruise etkisini söyledik. O da herhangi bir başka uçağın etkisinden kurtulmayı sağlıyor. Bir füze atıldığında uçağa, bu füzeden de kaçınmayı sağlıyor. Üçgen kanatlar, yüksek manevra özelliği. Hem kanatların bir füzeyle karşı karşıya kaldığında, mesela Meteor füzesiyle karşılaştığında kaçış bölgesi çok sıkıntılı ama yine de
kaçma şansı varsa Eurofighter uçağında bu çok önemli bir avantaj. Kemal Hocam, Eurofighter kaç adet mühimmat taşıyabiliyor? Bir de hangi silahları üzerinde taşıyabiliyor? Şimdi Eurofighter'ın ateş gücünü kontrol edelim. Burada toplam 13 tane istasyon var. Kanat altı 13 istasyon. Dolayısıyla 13 tane tip mühimmat taşıyabiliyor. Ve kalkış ağırlığı 9 ton. 9 ton çok büyük bir 9000 kilogram diyelim. 9 ton. Demek ki 13 farklı mühimmat, daha doğrusu 13 istasyona mühimmat koyabiliyorsunuz ve 9 tonda kaldırabiliyorsunuz bu uçakla. Çok büyük bir tonaj. Muadillerinden çok daha iyi, biraz önce söylediğim gibi. Ama bu arada şunu söyleyelim. Mesela taşıyabildiği şeyler, meteorlar. Meteor biliyorsunuz hava muharebesi için kullanılan füze sistemleri. Diğer taraftan isterse tabii bunun muadillerinden ne var? AIM-120'ler var. Bu Amerikan menşeli tabii. Yine aynı şekilde AIM-9X. 9X. Bunlar hava muharebeleri için kullanılan. Bunların herhangi birini koyabilirsiniz. Ama başka bir şey söyleyeyim burada hemen yeri gelmişken. Buraya başka ne koyabiliriz? Meteor'un yerine Gökhan koyabiliriz. Yerli milli Gökhan. Çünkü bununla ilgili mühendislerimiz, onu en son söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Mühendislerimiz bizim yerli milli hava muharebelerinde kullanacağımız Gökhan, Meteor'un daha üstünü envantere girdiğinde yeni bir takım milli kitlerle uçağımızın, yani Eurofighter uçağının daha doğrusu envanterine girmiş olacak ve montaj istasyonuna dahil edilecek. Bu da çok kritik bir konu. Ona bakmak lazım. Diğer taraftan bakın, hava, yer ve seyir füzeleri var. Hava, yer ve seyir füzeleri. Bunlardan da Storm Shadow dedikleri. Bunu çok sık duyarlık, hatırlayın. Taşıyabileceği bir mühimmat. Bunun mesafesi 560 kilometre. Yani Storm Shadow envantere alınırsa şayet Eurofighter uçağıyla taşımak mümkün. Söyleyelim onda diğer kalan mühimmatlarını. Brimstone var mesela, yine Brimstone. Bunu da monte edebiliyorsunuz. Hassas güdümlü füze bir taraftan da. Bir de söyleyelim. Capt 350 sığınak delici bir mühimmattır bu. Sığınak delici mühimmat. Bu da biliyorsunuz hassas güdümlü füze. Bir de JDAM'lar var. Bunları da kullanabilirsiniz. JDAM, bunlar da seyir güdümlü hassas bombalar. Ve bunları da monte edebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz JDAM'lar, bombalar, füzeler ve bu istasyonlarda rahatlıkla seyir füzelerini ve diğer hava mühimmatlarını kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi 13 istasyona sığacak ve 9 tona kadar kalkış sağlayabilecek imkanı var. Hocam, Eurofighter'ı Amerika'nın F-16'sı ve Fransa'nın Rafale savaş uçaklarıyla karşılaştırırsak Eurofighter'ı bu diğer iki uçaktan ayıran özellikler, üstün özellikler neler? Farklılıkları neler? Şimdi teknik olarak başlayalım. Eurofighter'ı detaylı bir şekilde açıkladık. Bunun tabi motoru şöyle. Aslında motordan başlarsak bunun motoru EJ200. EJ Avrupa menşeli. Rafale'in motoru biliyorsunuz M88 motoru var. Şuradan yazalım hemen, ondan sonra devam ederiz. Burada da F110 motoru var. Motor farklılıkları bu. Her ülke kendine ait, her konsorsiyum kendine ait motorlar üretmiş. Dolayısıyla bunlarda bir problem yok. Fakat bu çift motorlu, Rafale de çift motorlu, yani Eurofighter çift, F-16 tek motorlu. Ne sağlıyor? Yüksek manevra kabiliyeti. Rafale'de de var, Eurofighter'ın Typhoon'da da var. F-16'da manevra kabiliyeti diğerlerine göre kıyaslarsak eğer onda da iyi ama tek motorlar biraz daha problemli gibi gözüküyor. Super Cruise dedim az önce. O şu demek: art yakıcı yakmadan ses üstü hıza ulaşmak demek. Yani bunda var Eurofighter'da Super Cruise. Şöyle yazalım, Super Cruise diyeyim, anlaşılsın. Rafale'de var, bunda yok. Rafale'de şöyle, aslında çok sınırlı şekilde var. Yani art yakıcı yakmadan F-16 havada uçarken herhangi bir kızılötesi bir radar arkadan çıkan ısıya kilitlenebilir ve F-16'yı görebilir. Ama
aynı hızda uçan Eurofighter art yakıcı olmadığı için görme şansı çok düşük gibi gözüküyor bu anlamda. Servis tabanları biraz önce söylediğim gibi 65.000 çok yüksek, 50.000 ve 50.000 şeklinde. Yani yüksek irtifada kararlı uçuş yapan Eurofighter, Rafale ve F-16'ya göre daha üstün gibi gözüküyor. Onun için hava muharebelerinde yüksek irtifa her zaman avantaj sağlar. Hem görme hem ateş altına alma konusunda. Bunun haricinde radarlara bakalım. Hepsinde AESA radar var. Bunda da var AESA radar. Evet, bunda da var. Demek ki radar sistemleri birbirine çok benziyor ve çoklu hedef tespit edebiliyor üçü de. Markaları farklı. İşte bir tanesini Captor dediğimiz, birisi APG-83, bir tanesi de RP-2 şeklinde karşımıza çıkıyor. RP-2 AESA APG-83 F-16'nın radarları. Ama hepsinde çoklu hedef tespit etme sistemleri var. Dolayısıyla burada tabii şunu söylemek gerekiyor aslında bir taraftan da. Burada hava üstünlüğü konusunda Eurofighter kesin üstün. Onu söyleyelim. Eurofighter'lar hava üstünlüğü konusunda en iyi. Yani hava muharebelerinde çok iyi gibi gözüküyor. Şimdi çok yönlülük, çok rollülük açısından Rafale ve Eurofighter denk gibi duruyor. Çok yönlülük yani denizde de kullanılma konusunda Rafale biraz daha önde duruyor. Çünkü Rafale'in M versiyonu var. Bu M versiyonu uçak gemilerine uygun. Dolayısıyla uçak gemilerinden de hareket edebilen bir Rafale M tipi var. Onu da söylemek lazım. Diğer taraftan lojistik ve yaygınlık konusunda F-16'lar daha biraz ön planda. Çünkü basit ve tek motorlu olduğu için ve çok yaygın, binlerce üretildiği için yedek parça bulmak vesaire tedarik etmek daha kolay gibi gözüküyor. Ama bizim için önemli olan burada, hani dedik ya stratejik ihtiyaçlar. Bizim stratejik ihtiyacımız ne? Havada üstünlük sağlamak, hava kontrolünü sağlamak. Bir de derin harekat icra etmek. Kapasite önemli orada da ve menzil önemli. O menzil, kapasite, derin harekat, sınır ötesi harekat bize çok rahatlıkla Eurofighter tarafından sağlanacak temel özelliklerden bir tanesi. Kemal Hocam, Türkiye Eurofighter'ın Tranche 4 versiyonunu alacak. Bu uçak Türk Hava Kuvvetleri'ne nasıl fayda sağlayacak? Şimdi birinci faydası hava üstünlüğü. Tekrar bunu yazmak zorundayız. Hava üstünlüğü. Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde. Hatta bölgemizde diyelim. Bölgesel hava üstünlüğü sağlayacak. İkincisi ne sağlayacak? Bakın burada Meteor füzesini kullanıma açık olduğu için Meteor'la beraber çok rahat bir şekilde hava harekatlarında üstünlük sağlayacak. Bunu Gökhan'la eğer taçlandırırsak çok daha ileri seviyeye çıkartmış olacağız. Üçüncüsü bize başka ne fayda sağlar? Hemen söyleyelim. Bu Kaan ve F-16 Viper eğer tedarik edersek çok uyumlu bir harekat konsepti ortaya çıkacak. Yani uyum diyelim aslında diğer uçaklarla uyum. Kaan'la uyum içinde olacak. Artı F-16'larla. Neden? Çünkü Eurofighter'la yüksek irtifada derin harekat yaparken F-16'yla yakın hava desteği yapacağız. Kaan'la stratejik bombardıman yapacağız. Bakın 3 harekat çeşidini de sağlamış olacaklar. Bu uyumdan kastettiğim şey şu. Bir de bizim mühimmat ailemiz var. Göktuğ. İşte az önce söylediğim entegrasyon, mühimmat entegrasyonu. Göktuğ ailesi. Ne var bunların içerisinde? Bozdoğan var. Şöyle yapalım. Bozdoğan. Gökdoğan var. Gökhan'ı zaten yukarıya yazmış olduk. Bir de ne var? SOM seyir füzemiz var. SOM seyir füzemiz var. En son mühimmatımız, güdüm kitimiz daha doğrusu KGK ya da HGK güdüm kiti. Şimdi bunlarla Eurofighter uyumlu. Bakın şu aileyle yani şu Göktuğ ailesiyle Eurofighter uçağımız envantere girdiğinde uyum sağlayacak. O yüzden
mühimmatta başkasına bağımlı, başka ülkelere bağımlı halden kurtulmuş olacak. Bu da bize çok önemli avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla bu konsepte bizim bir şekilde bu yetenekleri aldığımız andan itibaren çok rahat bir şekilde köprü görevini Eurofighter tarafından görüleceğini göreceğiz ve hava üstünlüğümüzü, kontrolümüzü sağlayıp sadece Yunanistan değil, başka bir takım ülkelerden gelirse eğer bu tür tehditler, Eurofighter 44 adet envantere girdiğinde çok geniş bir alanda hava hakimiyeti bizde olacak diye söylerim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla birlikte Eurofighter'ı ele aldık. Eurofighter'ın üstün özellikleri neler? F-16 ile Rafale'la karşılaştırılırsa bizleri nasıl bir tablo karşılıyor? Hepsini tek tek görseller üzerinden ele aldık. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Uzman Anlatıyor videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.